Bu haftaki bölümümüzü size bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Köpeğiniz misafir gelince hırlıyor. Yürüyüş esnasında çok çekiştiriyor. Parkta başka bir köpek gördüğü zaman fazlasıyla heyecanlanıyor. Veya koltuğu kemiriyor. Sizce bunlardan kaç tanesi gerçekten bir davranış problemi? Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapıda bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Köpek sahipleri genellikle bize ilk ulaştıklarında telefon bizim bir davranış problemimiz var olarak açılıyor. Sonrasında anlatmaya başlıyorlar. İşte köpeğim 4 aylık, sürekli kemiriyor, sürekli bir havlama ve hırlama içerisinde, terliklerimizi kaçırıyor, sürekli bir yerleri kemiriyor derken biz de tabii ki de telefonun arkasından evet gayet normal. Evet hani köpek olduğu için hani bunları yapması çok normal. İşte yavru olduğundan dolayı zaten çok normal diye aslında karşılık veriyoruz ve tabii ki de köpek sahibi bu konuda birazcık şaşkınlık yaşıyor. Hani benim nasıl normal? Benim hiçbir problemim yok mu yani şimdi? Hani bunların hiçbiri bir problem olamaz mı şeklinde devam ediyor. Şimdi anlamamız gereken en değerli kısım her istemediğimiz davranış problemi değildir. Bu bir davranış problemi. Gerçek davranış problemleri köpeğin yaşam kalitesini Gerçek davranış problemleri köpeğin yaşam kalitesini, sizin yaşam kalitenizi ya da çevredekilerin güvenliğini riske atacak şeylerdir. Aynı zamanda tekrarlayan ve çoğu zaman altında duygusal veya biyolojik sebeplerin yattığı davranışlardır. Ciddi ortamlarda ben. Yani aslında burada demek istediğimiz şey mesele davranıştan çok o davranışı üreten beyindedir. Mesela ayakkabı kemirmekten bahsetmiştik. Yani gerçekten bu sizin için bir davranış problemi mi? Tabii ki de bizim için hayır. Çünkü neden? Köpekler zaten dünyayı oral bir şekilde yani ağızlarıyla keşfederler. Diş değiştirme dönemleri yaşarlar. Çiğneme refleksleri gelişir. İşte onu da tam olarak şu bölümde bulabilirsiniz. Yani aslında çiğneme, kemirme köpekler için gerçekten olması gereken sağlıklı bir davranıştır. Hatta kemirmezlerse çok daha sağlıksız olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat belli bir yaşa kadar bu kabul edilebilir bir şey. Yani bu döngüyü yaşarken kabul edebiliriz ama yetişkin olduğunda yaklaşık mesela 1 yaş sonrasından bahsedelim. Köpeğiniz siz evden çıktıktan sonrasında kapıyı tırmalıyorsa, bir yerleri kemiriyorsa, eve bir geldiniz ortalıkta her şey paramparça olmuş ve bazen köpek kendine de zarar verebilir böyle bir durumda. Haliyle köpek neden bu kadar stres olmuş, niye bu kadar panik olmuş diye sorgularız. Çünkü artık o noktadan sonra bu durum bir davranış problemidir. Yani aynı şey havlamalar için de geçerlidir. Tabii ki köpekler havlar ve tabii ki köpekler için çok normal bir iletişim biçimidir. Fakat en ufak sese havlamaya başlayıp kendini durduramayan ve hatta titremeye başlayan bir köpek varsa elinizde ve sürekli de tetikte yaşıyorsa işte o zaman elinizde çok ciddi bir davranış problemi var demektir. Ve bu durumda danışılması gereken kişi hiçbir zaman eğitmen olmamalıdır ama bunu bölümün biraz daha ilerleyen kısmında daha fazla konuşacağız. Şimdi birazcık davranış problemlerinden örnek verelim ki biraz daha aklınızda somutlaşsın. Genellikle davranış problemi dendiği zaman hiç kaçınılmaz akla zaten gelen şey agresyon. Evet bebeğim sende hiç yok. Evet. Ama biliyorum. agresyon ve reaktivite arasındaki farkı da bu videomuzda bulabilirsiniz. Bugün bol bol. Reklamlar bitti. Evet agresyon geliyor. Yani hırlamak, diş göstermek, atakta bulunmak gibi böyle köpeğin agresif tavırları aklımıza geliyor. Ama oysa ki bahsettiğimiz davranış problemleri bundan çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Yürüyüşte gördüğü her köpekten korkabilir. Bazıları arabaya binmeyi reddedebilir. Kimisi günlük hayatında çok enerjikken veterinere girdiğinde bir anda donup kalabilir ve temas istemiyor olabilir. Kimisi ise ses telleri artık çatlayıncaya kadar havlayıp sürekli yanında sahibinin olması için bir yardım çağrısında bulunabilir. Kimisi aşırı yavşak olabilir.
Kimisi de gerçekten çok iyi tuvalet tutabilme alışkanlığı olmasına rağmen korku anında bir yere girdiğinde ya da bir ses panik anında çiş kaçırabilir. Bazıları mesela kuyruk kovalayabilir, obsesif davranışlarda bulunabilir. Hatta ışık yansımalarına fazla takılıp orada olmayan şeylerle mücadele etmeye çalışabilir. Bazıları patilerini veya vücudundaki bir bölgeyi obsesif şekilde yalayarak yara yapabilir. Bir başkası da işte mama kabına yaklaştığınızda veya oyuncaklarına yaklaştığınızda size inanılmaz hırlayabilir, size atakta bulunabilir. Bazıları kapalı alanlara girmeyi tamamen reddeder. Bazıları da işte havai fişek gibi çok yüksek gürültüleri duydukları zaman saatler boyunca titreyebilirler. Hatta salyaları akmaya başlayabilir. Kesinlikle hiçbir şey onları sakinleştiremez. Kimi köpekler bunu anlık yaşarlar, bahsettiğimiz durumları, ama kimi ise hayatı boyunca aslında bunları sürekli olarak yaşarlar ve bunlar düzeltilmediği takdirde de zaten o köpeğin ne bir sosyal yaşamı olur ne de kaliteli bir hayatı. Bazen de bir köpek yıllar boyunca hiç sorun yaşamayabilir ama bir küçük olay, bir köpek saldırısı, bir insanın ona çok sert bir tepki göstermesinin ardından yepyeni bir karakter ve davranışla hayatının geri kalanını geçirmeye başlayabilir. Ve bu bahsettiğimiz davranış problemlerinin aslında altında yatan şey bazen genetik aktarım, bazense bahsettiğimiz gibi sonradan edinilmiş olan travma bazlı durumlardır. Ve bazen de en ilginç tarafı da şu ki davranışın sebebi psikolojik altyapılı olmayabilir. Burası da aslında en kritik ve maalesef en çok yanılgıya uğradığımız kısımlardan bir tanesi. Çünkü eğer psikolojik değilse sebep fizyolojiktir. Bu da ne demek? Bir kronik ağrı olabilir, tiroid hastalığı olabilir, diş etinde bir problem ya da diş çürümesi dahi olabilir. Obezite kaynaklı kronikleşmiş ağrılar olabilir. Yani demek istediğimiz şey, davranış problemi dediğimiz şey aslında tek bir hastalık veya tek bir davranış değildir. Aslında davranış problemlerini daha fazla birer belirti gibi düşünebilirsiniz. Yani tek sebepten kaynaklı da olmayabiliyorlar. Çevresel faktörler olabilir, beslenmeye dayalı faktörler olabilir. Yani o kadar çok sebebi olabilir ki bir davranış problemi daha çok bir semptom gibi bize altta yatan şeylerin habercisidir. Tıpkı ateşlenme veya öksürük gibi de bunu düşünebilirsiniz. Öksürmek veya ateşlenme tek bir hastalığa yakalandığınızı söylemez ya da anlatmaz. Sadece size vücudunuzda doğru gitmeyen bir şeylerin olduğunu söyler. Davranış da çoğu zaman aslında böyledir. Hatta iki köpek tamamen aynı davranışı sergilese bile sebepleri çok çok farklı olabiliyor. Yani aslında bir davranış problemini çözümlendirmek, o davranışı etiketlemek asla değil. O davranışı çıkaran nedeni bulup anlamaya çalışmak ve çözüme ulaşmaya başlamaktır. İşte tam olarak burada da yine köpek sahiplerinin kafasını çok karıştıran eğitmen mi bulmalıyım yoksa bir davranış uzmanı mı bulmalıyım sorusu bizi karşılıyor. İşte bu iki seçenekte aynı işi mi yapıyor? Bunları birbirinden ayıran şey nedir? Gibi kafalarında soru işaretleri var köpek sahiplerimizin. Aslında tabii ki de değil. Yani evet, bir davranış uzmanı tabii ki de köpeğin genel olarak temel eğitimlerinden de sorumludur. Araba kullanmak için bir kurs buldunuz, kursa gittiniz ve direksiyon hocası size araba kullanmayı öğretir. İşte trafikte nasıl hareket etmeniz gerektiğini, park etmeyi nasıl başarılı bir şekilde tamamlayabileceğiniz gibi durumları size öğretir. Ama o arabanın motorundan garip bir ses geldiğinde tabii ki de bunun sürüş teknikleriyle herhangi bir ilgisi yoktur. İşte o noktada da bir mekanikten anlayan tamirciye ihtiyacınız vardır. Aslında kabaca eğitmen ve davranış üzerine çalışan kişiler arasındaki fark da böyle anlatılabilir. Yani eğitmen ne yapar? Aslında bakılırsa köpeği nasıl süreceğinizi, bu örnekten gidecek olursa, onu öğretir. Size otur, yat, kayış kullanımı nasıl olmalı, doğru yürüyüş, sakin yürüyüş nasıl olmalı gibi temel şeyleri köpeğinize ve size katar. Bir davranış çalışan birisi ise size köpeğinizin durumuyla ve davranışlarıyla ilgili çok bambaşka sorular sorarak başlar. Altta yatan bir ağrısı var mı? Veteriner hekim kontrolüne gittiniz mi? Yavruluk dönemine ait bir problem mi? Daha önceden nasıldı ve nasıl ve ne dönemde değişiklikler yaşadınız gibi aklımıza gelebilecek birçok farklı soru sorar. Çünkü bazen sorun aslında köpeğin ne yapacağını bilmemesiyle ilgili değildir. Yani eğitimle
düzeltilebilecek bir şey değildir. Sorun beyninin o anda o bilgiyi kullanamayacak bir durumda olmasıdır. Yani son yıllarda da baktığım zaman aslında çalıştığımız köpeklere de baktığımız zaman normal diyebileceğimiz köpeklerle hiç çalışmadık neredeyse. Çünkü sahibin beklentisi ben temel itaat eğitimi aldırmak istiyorum olsa da köpeği gidip gördüğümüz zaman genelde gerçekten çok başka problemlerle karşılaşıyoruz. Sahiplerin bilinçsiz şekilde yaptığı ve hataya sürüklediği çok fazla durum var tabii ki de ortada. Bizim amacımız aslında yani davranışla ilgilenen kişilerin asıl amacı biraz da sahibin yönetim kısmını öğrenmesi. Yani fakat bu dışarıda işte kayış kontrolünü öğrenmesi gibi bir şey değil. Köpeği ömrü boyunca sergileyeceği davranışları, köpeğini okuyabilmeyi, köpeğine doğru yöntemler sunabilmeyi, doğru bir hayat koşulu oluşturabilmeyi aslında köpek sahibine biz öğretiyoruz. Ve tabii problemi olan köpekle de karşılaştığımız zaman köpeğin problemine yönelik olarak çalışma planı hazırlamış oluyoruz. Maalesef işte yani bu eğitmen ve davranış çalışanlar arasındaki farkı anlatmamızın bir diğer sebebi de son zamanlarda çalıştığımız tüm köpeklerin problemli olmasının sebebi demek istemiyorum ama problemlere katkı sağlayan şeylerden bir diğeri de davranış bilmeyen ve alttaki duygu durumunu değiştirmenin nasıl yapılacağını veya hatta o kısımla hiç ilgilenmeyen kişilerin sadece baskılayarak köpeklere bir şeyler öğretme çabasından kaynaklanıyor. Araba örneğini düşünün. Direksiyon hocanıza bunun motorundaki bu garip ses neden oluyor? Bujilerde mi bir problem var dediğiniz zaman hani çok belki basit bir cevap verebilir size ama o mekaniğin gerçekten nasıl çalıştığını size hiçbir şekilde anlatamaz ve aktaramaz. O yüzden zaten bu videoyu çok gerçekten çekmek istedik. Çünkü yanlış kişilerle çalışıldığı zaman altta yatan duygu durumu hem daha kötüye gidiyor hem de zaten elde olmayan davranış problemleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Sosyal medyanın da yine video gücü arttıkça artık köpek sahipleri bile bilirkişi olarak sosyal medyada konuşup video çekmeye başladılar. Maalesef. Bu gerçekten tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü her köpek gerçekten bambaşka sorunlar ve bambaşka problemlerle yaşıyorlar hayatlarını ve en başta bahsettiğimiz gibi yani aynı köpek iki problemi aynıymış gibi yaşıyorken aslında altında yatan sebep bambaşka. Ama ikisine de aynı çözümü sunduğumuzda ve uyguladığımızda tabii ki de birinde çalışıyorken diğerinde çalışmayacak bu çözüm. Tabii ki bütün bu eğitmen ve davranışçıyı birbirinden ayıran özellikleri anlatıyoruz ve örneklendiriyoruz ama amacımız o ondan daha iyidir, o onu beceremez gibi bir yaklaşım değil. Sadece son zamanlarda köpek sahipleri aradığı zaman eğitmen olduğunu söylüyor, bir kısım davranışçı olduğunu söylüyor. Bunun ayrımı nedir diye bize sordukları zaman tabii ki de biz de bunu açıklama gereksiniminde bulunduk. Ama bilmeyenin de tabii ki bilmiyorum diyebilmesi de çok önemli. Yeri gelince biz de bunu söylüyoruz. Yeri geldiğinde biz veteriner hekim değiliz. Lütfen hani veteriner hekimimize gerekirse beraber gidelim. Zaten sağlık problemlerinde veteriner hekimlerle birlikte çalışıyoruz. Çünkü davranış çalışmak demek veteriner hekimlerle işbirliği içerisinde olmak demek. Yani birbirimize bir ekip olarak sayıp görüp bu şekilde ilerlemenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Şimdi toparlayacak olursak eğer gerçek davranış problemi, kontrol edilemeyen korkular, kaygılar, takıntılı davranışlar ve gerçek agresyon gibi kaynak koruma davranışları da bu kategoride değerlendirilmesi gereken davranışlardır. Ve dediğimiz gibi bunların hiçbirinin tek bir nedeni yoktur. Genetik geçmişleri, çevresel faktörler, hormonlar, değişkenler her şey bu yapbozun aslında bir parçasıdır. O yüzden aslında kendinize şu soruyu sormanız gerekir. Köpeğimin gerçekten bir davranış problemi mi var? Yoksa ben köpeğimin köpek gibi davranmasını bir problem olarak mı görüyorum? Eğer gerçekten davranış problemi olduğunu düşünüyorsanız da hiç geç kalmadan iyi bir davranış uzmanıyla başlamanızı öneririz. Köpeğinizin mevcut problemlerini de tabii ki bizimle paylaşırsanız bu bir davranış problemi mi değil mi birlikte inceleyebiliriz diyoruz ve bu haftayı da bu şekilde sonlandırıyoruz. Lütfen abone olmayı, like etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.